Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Işıl'ın sonu gelsin artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi yeni bölümde olacaklara adım adım ve kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde bakalım. Öncelikle Doğa ve Cemre bebeğin büyük bir panikle hastaneye kaldırıldığı o açılış, fragmanın nefes kesen temposu yerini yoğun bir bekleyişe bırakacak. Koridorlarda endişeli bakışlar, kapı önlerinde tedirgin adımlar. İlk iyi haber hızla gelecek. Doğan'ın durumu kontrol altına alınacak. Cemre bebek de hekimlerin müdahalesiyle hızla toparlanacak. Bu rahatlama anı kısa sürecek. Çünkü Ünal ailesi fertleri aynı anda iki duygu yaşayacaklar. Şükür ikisine de bir şey olmadı sevinci ve peki bu kaza neden oldu sorgusu. İşte tam burada aile içi dengeleri belirleyecek kritik eşik karşımıza çıkıyor. Fatih'in tavrı Doğa ile arasındaki hikayenin gidişatını belirleyecek bir turnusol kağıdı gibi. Ben Fatih'in bu kez doğru yerden konuşacağını düşünüyorum. Hem sevdiği kadın hem de bebeği böylesi bir tehlike atlatmışken öfkeye sığınan suçlayıcı bir dilden uzak duracak. Önce yanındayım diyecek, sonra yanlış yaptım deme cesaretini gösterecek. Bu özür aralarındaki kırıkları tek başına onarmayabilir ama en azından aynı masaya oturabilmeleri için kapı aralayacak. Eğer Fatih alıştığımız o savrulan, gururunu öne koyan reflekslerine dönerse ilişki bir kez daha çıkmaza girer ve izleyici de aynı kısır döngü hissinden sıkılır. Tam aksine bu bölüm Fatih'in büyüme bölümüne dönüşürse Doğan'ın da fevri hamlelerinden uzaklaşıp net karar anına yürüdüğünü göreceğiz. Doğa cephesinde ise ikili bir muhasebe yaşanıyor. Bir yanda aile olma arzusu, diğer yanda kendim olma ihtiyacı. Uzun süredir izlediğimiz ayrıl barış ritmi Doğan'ın iç dünyasında yorgunluk yaratmış durumda. Yeni bölümde onun önce sağlığına odaklandığını, ardından da ya bu ilişkiyi sağlamlaştırırım ya da vedalaşırım çizgisine geldiğini izleyeceğiz. Bunu yaparken de Doğan'ın sadece duygularıyla değil, aklıyla da hareket ettiği, aynı hatayı bir daha yaşamamalıyım diyerek sınırlar koyduğu sahneler etkileyici olacak. İzleyici olarak bizim de görmek istediğimiz bu. Aynı döngü değil, yeni bir sayfa. Gelelim Işıl ve Asil'in satranç tahtasına. Son bölümdeki yüzleşme aslında uzun zamandır biriken gerilimin kapıyı kırıp içeri girmesiydi. Birçoğumuz Asil bu oyunu biraz daha uzatsa, Işıl tehditin kaynağını bulamadan diken üstünde kalsa dedik. Ama Asil'in zekası sabırsız bir hamle gibi görünse de hesaplı bir açılışa işaret ediyor. Asil, Işıl'ı bir piyon gibi kullanıp tahtanın orta alanını ele geçirmek, şirketin kritik taşlarını kendi kontrolüne almak istiyor. Planı basit değil, çok katmanlı. Işıl ne kadar kaçmaya çalışsa da her kaçış kapısının ardında Asil'i bulacak. İlk kez kendi kurduğu labirentin mahkumu olacak ve çıkış yolunu yine Asil'in açmasını bekleyecek. Bu dinamik yalnızca iki karakter arasındaki bir gerilim değil, şirket içi güç savaşının da fitilini ateşleyecek. Asil'in ana amacı net, yönetimi ele geçirmek ve bunu yaparken Ünal ailesinin elini kolunu bağlamak. Bu uğurda gri alanlardan çekinmeyecek. Önce Işıl'ı görünmez bir ip gibi arkasından çekecek. Sonra doğru an geldiğinde ipi kesecek ve onu Ünal ailesiyle yüz yüze bırakacak. İhanet kelimesi burada yalnızca romantik bir kırılma değil, aynı zamanda kurumsal bir deprem. Dosyalar, yetki devirleri, yönetim kurulu dengeleri, yıllardır görmezden gelinen defterler. Asil'in hamleleri ilerledikçe her taş yerinden oynayacak ve şirketin sağlam sandığımız duvarlarında ince çatlaklar belirginleşecek. Ömer ve Kıvılcım cephesinde ise ağır bir vicdan terazisi var. Kıvılcım öğrendiği gerçeklerin ağırlığıyla hareket ediyor ve kesinleşmemiş bir şüphe üzerinden Ömer'i açık itiraftan alıkoyuyor. Ne var ki üst üste gelen sarsıntılar, Doğan'ın kazası, Çimen'in hastalığı, Kıvılcım'ın zihin dünyasında gizlediklerimizin bedeli mi bunlar sorusunu büyütecek. İkilemin bir tarafında adalet duygusu, diğer tarafında sevdiklerini koruma içgüdüsü duruyor. Ben bu baskının sonunda Kıvılcım'ın bildiklerimi paylaşmalıyım çizgisine kayacağını, Ömer'in de kısa süreli bir tutukluluk yaşamasının olası olduğunu düşünüyorum. Buradaki anahtar kelime kısa süre. Çünkü hikayenin akışında uzun bir hapislik karakterin merkezdeki yerini zayıflatır. Oysa gerçeğin hızla ortaya çıkması seyir zevkini ve tempoyu arttırır. Peki Ömer gerçekten suçlu mu? İlk günden bu yana savunduğum noktayı koruyorum.
Bize gösterilen sahneler bir aldatmaca olabilir. Nilgün ve Hakan, oğulları Furkan'ı korumak için o gece orada bulunan Ömer'in etrafını sahte bir senaryoyla örmüş olabilirler. İpuçlarının tesadüfi hizalanışı, zaman çizgilerindeki küçük boşluklar ve karakterlerin çelişkili tepkileri Ömer'i adım adım suçlu olduğuna inandıran bir kurguya işaret ediyor. Bu yüzden yeni bölüm, gerçeğin ipuçları bölümü olabilir. Bir telefon kaydı, beklenmedik bir tanık, unutulmuş bir kamera görüntüsü. Her biri domino taşı gibi dizilmiş bir kurguyu bir anda devirebilir. Ömer'in aklanması yalnızca bireysel bir rahatlama değil, Kıvılcım'la ilişkilerinde güven kavramını yeniden tanımlayan bir eşikle olur. Nursema ve Firaz cephesinde ise fırtına sakinliğini çok uzun koruyamayacak. Firaz geri adım atsa da Demet'in pes edeceğini beklemek gerçekçi değil. Doğrudan Firaz'dan istediğini alamayınca bu kez Nursema'ya yaklaşacak. Aralarındaki güven hattını hedef alacak. İlk etapta Firaz bu temasları engellemeye çalışacak. Ama Demet'in ısrarı bir yerden sonra kaçınılmaz yüzleşmeyi getirecek. İhanet kelimesi burada Nursema için çok daha derin bir anlam taşıyor. Çünkü bir yandan kalbinin kırılması, diğer yandan aile fikrinin sarsılması söz konusu. Eğer bu süreçte Nursema'nın hamile kaldığı bilgisi devreye girerse, denklemin duygusal ağırlığı katlanır. Bebeğimin babasını affetmeli miyim, yoksa kendim için yeni bir yol mu çizmeliyim? Bu ikilem karakterin sezgilerini ve inançlarını sınayan, onu büyüten bir hikaye kurar. Firaz cephesinde de telafi edebilir miyim sorusu onu köşeye sıkıştıracak. Telafi yalnızca sözle olmaz. Tutarlı davranış, sınır koyma ve şeffaflık gerektirir. İşte izleyici burada gerçek bir dönüşüm görmeyi bekliyor. Toparlarsak, yeni bölüm 3 ana eksende ilerleyecek gibi görünüyor. 1. Doğa-Fatih ilişkisinde özür destek mi yoksa suçlama kopuş mu? 2. Asil'in Işıl üzerinden kurduğu güç oyunu şirketin kalbine nasıl sızacak ve ne zaman patlayacak? 3. Ömer Kıvılcım çizgisinde vicdan ile adalet terazisi hangi yönde ağır basacak? Ve gerçeğin ipuçları nasıl bir anda tabloyu değiştirecek? Bütün bu başlıkların üzerine Nursema Firaz hattındaki sarsıntıyı koyduğumuzda bölümün duygusal yoğunluğu oldukça yüksek. Ancak unutmayalım, yüksek yoğunluk tekrar eden döngülere saplandığında etkisini kaybediyor. Bu yüzden bu bölümün değeri karakterlerin bir sonraki sayfaya gerçekten geçip geçmediğiyle ölçülecek. Benim beklentim Fatih'in bu kez olgun bir dil kurması ve Doğa'ya açık bir destek sunması. Doğan'ın da kendime rağmen değil, kendimle birlikte diyerek net bir karar alması. Asil'in planı kısa vadede başarı sinyalleri verip Işıl'ı köşeye sıkıştırırken uzun vadede onu da bir yüzleşmeye sürüklemesi, Ömer'in üzerine örülen sis perdesinin aralanması ve Kıvılcım'ın iç dünyasında aradığı dengeyi gerçeğin ağırlığı ile bulması, Nursema'nın kırılganlığının güçle buluşması, Firaz'ın ise söz değil eylem üzerinden bir sınav vermesi.